Merhaba. Bu videomuzda ölçme, değerlendirme ve geliştirme araçları nerelerde kullanılır konusunu ele alacağız. Ekibinize yeni bir arkadaş katacaksınız. Kafanızda soru işareti var. Mevcut bir arkadaşınızı çalışma sırasında performansını izliyorsunuz. Kafanızda soru işareti var. Aynı arkadaşınıza daha sonradan geri bildirim vereceksiniz. Kafanızda soru işareti var. Bu soru işaretlerini gidermek için ne lazım? Ölçme, değerlendirme ve geliştirme araçları lazım. Geçenlerde bir yöneticiyle yaptığım görüşmede bana doğru insanı doğru zamanda işe almalıyım dedi. Sizce bu ifade yeterli mi? Yoksa o yönetici şöyle mi demeliydi? İşi doğru tanımlayıp o doğru tanımlanmış işe doğru insanı doğru zamanda mı almalıyım demeliydi? Ne dersiniz? İnsan kaynakları işinde olan herkes genelde doğru insan peşinde. Ama onun bir adım öncesi var. Demin anlattığım performans öncesi yapılması gereken işlem. O da ne? İşi doğru tanımlamak. Üzerinde çalıştığımız ve de bir yeni çalışanı yerleştireceğimiz pozisyonla ilgili ilk yapmamız gereken şey o işi tanımlamak. Ben o işten ne bekliyorum? Daha doğrusu bu işte çalışacak olan arkadaşımın sonuç üretici alanlar neler? Diğer bir ifadeyle ana sorumluluk alanları neler? Önce o pozisyonla ilgili ana sorumluluk alanlarını belirleyip ardından o pozisyonun talep ettiği davranışlar, o pozisyonun sunduğu itici güçler, motivatörler ve o pozisyonun aradığı yetenekler neler? Önce bunları tanımlamalıyız. Bu tanımlamaya göre yeni alacağımız arkadaşımızı belirlememiz ve seçmemiz en doğrusu. Performans öncesi başlığı altında ele aldığımız işin gereklilikleri belirleme konusunu bu konu için hazırladığımız videomuzda izleyebilirsiniz. Şimdi performans sırası başlığını ele alalım. Birlikte çalıştığımız arkadaşımızın performansını izliyoruz. Ve bu izlemede edindiğimiz bir takım doneler var, bilgiler var. Neyi iyi yaptığını görüyoruz. Neyi daha iyi yaparsa daha farklı olabilir ve hedefine ulaşabilir. Bu konuda da bir takım fikirlerimiz var. İşte bütün bu gözlemlerimizi yaparken kullandığımız ölçme değerlendirme aracı da aynı zamanda bize referans noktası oluyor. O daha iyi yapabileceği hususlarla ilgili bize geri planda veriler, bilgiler veriyor. Ki bu bilgileri biz performans sonrası adımına geldiğimizde, yani onun performansını geliştirmek için ona vereceğimiz geri bildirimde kullanacağız. Performans sonrasında ise performans sırasında elde ettiğimiz verileri birlikte çalıştığımız arkadaşımıza kurumumuzun performans süreci prensiplerine uygun olarak aktarma aşamasına geliyoruz. Bu aşamada performans sırasında elde ettiğimiz veriler bizim için önemli. Ama arkadaşımıza nasıl aktaracağız? İşte orada yine devreye başından beri kullandığımız ölçme değerlendirme araçları giriyor. Çünkü o elde ettiğimiz verileri geri bildirim metoduyla arkadaşlarımıza anlatırken arkadaşımızın bu geri bildirimi benimsemesi, sahiplenmesi ve de harekete geçebilmesi için ölçme değerlendirme aracı içindeki doneleri kullanıyor olmamız lazım. Hem bizim gözlemlerimiz hem o arkadaşın raporundan gelen doneler bir araya geldiğinde o arkadaşımızın gelişimine rehberlik etmiş oluyoruz. Böylelikle ölçme değerlendirme aracı performans öncesi, performans sırası ve performans sonrasında devamlı devrede oluyor. Peki siz ölçme değerlendirme araçlarını insan kaynakları süreçlerinizin nerelerinde kullanıyorsunuz? Sadece performans öncesinde mi
yoksa performans sırası ve performans sonrasında da kullanmakta mısınız? Bu konudaki yorumlarınızı ve olası sorularınızı bekliyorum.